Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan yelek modeli yapımını göstermek istiyorum. Şöyle önce bir çalıştığım parçayı birlikte görelim. Şu şekilde aradaki bağlamalı bölümümüz 14 ilmek. Bu çilek görünümündeki model kısmı 1 ilmek. Toplamda 15 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 15, 30, 45 şeklinde hazırlamanız gerekiyor ilmek sayısını. Ben bugün şu şekilde bir anlatım yapmak istiyorum. 14 ilmek model ile birlikte 15 ilmek, kenardaki 14 ilmek ile birlikte 29 ilmek olarak anlatım yapacağım. Burası da örgümüzün arka tarafı. Şimdi dilerseniz modelimize geçelim. Önce 29 ilmeğimi hazırladım. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bağlamalı olan bölümü uyguluyoruz öncelikle. Sonraki 2 ilmeği düz. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2, 4, 6, 8, 10. 2 ilmek düz. Ve tekrar 2 ilmek ters olarak örüyorum. Bu 14 ilmeği 2 ilmek ters ile başlıyoruz. 2 düz 2 ters şeklinde 2 ters ilmek ile bitirmemiz gerekiyor. Ters ilmek ile başlıyoruz. Ters ilmek ile bitiriyoruz. Aradaki bölüm oluşturmak için 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek doladım. İkinci bağlamalı bölüm hazırlıyorum. 2 ilmek ters ile başlıyorum. 2 ilmek düz ile devam ediyorum. Bu 14 ilmeği 2 ters ile başlayarak 2 düz 2 ters şeklinde ördüm ve en son ters ilmek ile bitirdim. Örgümün arka tarafındayım, ikinci sırasındayım. Bu 14 ilmeği oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde devam ediyorum. Aradaki bu bir tane ilmekten 3 ilmek oluşturduk. Bu ilmekleri düz olarak örüyoruz. Burası aradaki çilek bölümümüzü oluşturan kısım. Sonraki ilmekleri aynen oldukları gibi devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Burada başlangıçtaki 14 ilmeğimizi 2 ters 2 düz şeklinde aynen oldukları gibi örüyoruz. Burada model bölümüne geldiğimiz zaman ters ilmek bittiği zaman bir tane ilmek artırıyorum. Ortadaki 3 ilmeği düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Sonraki 14 ilmeği 2 ters 2 düz şeklinde örüyorum. Burada bir tane olan ilmeğimizin başında ve sonunda artırma yaparak V şeklinde bir açılım sağlıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. 4. sıradayım. Başlangıçtaki 14 ilmeğimi terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum.
Artırdığım ilmeklerimi ve ortadaki kalan bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Burayı hızlıca geçmek istiyorum. Örgümün ön tarafındayım. 5. sırasındayım. Başlangıçtaki 14 ilmeğimi 2 ters 2 düz şeklinde aynen oldukları gibi örüyorum. ...14 ilmeğimi 2 ters 2 düz şeklinde ördüm. Ters ilmeklerimi bitirdikten sonra bir tane ilmek artırdım. Ortadaki oluşan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırma yerine geldim. Bir ilmek artırıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters 2 ilmeğimi düz şeklinde 14 ilmeğimi sıra boyunca örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki 14 ilmeğimi düzlerimi düz, terslerimi ters şeklinde örerek devam ediyorum. İlmeklerimi aynen oldukları gibi ördüm. Burada artarak devam eden model bölümünü artırdıklarım ilmeklerle dahil olmak üzere düz olarak örüyorum. Sonraki 14 ilmeğimi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 7. sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz. Bu 14 ilmeği ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki artırma bölümüne geldik. Burada 1, 2, 3 sıra artırma yaptık. Burası 4. Bir ilmek artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz ördüm. Başında ve sonunda artırdığım ilmeklerle burası 9 ilmeğe çıktı. Bir tane ilmek artırdım. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örerek 14 ilmeğimi tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. 8. sıradayım. Başlangıçtaki 14 ilmeğimi ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artırarak oluşturduğum 9 ilmeğime gelince bu ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Fakat dediğim gibi 9 tane çıktığı zaman burası arka yüze geçtiğimiz zaman ilmeklerimizi düz örerken çift dolayarak örüyoruz. Bu artırarak oluşturduğumuz 9 ilmeği 4 sıra artırdık. 9 ilmeği çıkarttık. Arka sırada örerken düz ördüğümüz yerde çift dolayarak örüyoruz. Burada çift dolamamızdaki amaç bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanılacak. Bu şekilde 9 ilmeğimi çift dolayarak düz ördüm. Sonraki ilmeklerimi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde aynen oldukları gibi örüyorum.
Burası örgümün ön yüzü ve 9. sıra. Burada modelimi toplayarak ilmek sayısını hem teke düşürüyorum hem de ilk başlangıçtaki gibi açılma işlemine başlamış oluyorum. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burası 14 ilmek. Bu 14 ilmeğin başındaki ve sonundaki ikişer tane ters ilmeği ayırıyoruz. Düz ilmeklerle başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Düz ilmeklerle bitiriyoruz. Düz ilmek ile ters ilmeğin arasından girerek bir tane ilmek çıkarttım. Şişime taktım. Bu ilmeği yanındaki ilmekle keserek birlikte topluyorum. İlmek artışını engellemiş oluyorum. Devamındaki ilmeklerimi bir düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 2 düz olmak üzere örüyorum. 14 ilmeğin burada bağlamasını yapıyoruz. Bağlarken başındaki ve sonundaki ikişer tane ters ilmeği bu bağlamanın dışında tutuyoruz. Bunu düz ilmeklerle başlayıp düz ilmeklerle biten 2, 4, 6, 8, 10 ilmeği bağlayarak yapıyoruz. Başında 2 ilmeği ördükten sonra bu 10 ilmeği bağladık. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada hem bağlama işlemini, hem modelin kapatma işlemini, hem de yeni modelin açılma işlemini yapıyoruz. Önce bir tane ilmek dolayarak artırdım. Çift doladığım bu 9 ilmeği serbest bırakıyorum. İki, 4, 6, 8 ve 9 ilmek. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. Bu 9 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz ve sıkıştırıyoruz. Öncesinde bir ilmek artırdık. Sonrasında bir ilmek artırıyoruz. 14 ilmek olan bağlamalı bölümden 2 ilmek ters örüyoruz. Burada bakın hem bağladık hem bir önceki modeli kapatıp bir sonraki modelinde açılımını yapmış olduk. 2 ters ilmeği ördükten sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 2 düz olmak üzere 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğin bittiği yerden bir tane yeni ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeği şişime alıyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeklerimi 2 ters 2 düz şeklinde aynen oldukları gibi örüyorum. Sonra kalan 2 ters ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada hem başlangıçtaki işlemlere geri dönmüş olduk, hem de aynı zamanda aradaki bağlama işlemini, modelin kapatma işlemini hepsini bir arada yapmış olduk. Burası başlangıcı özel bu şekilde başlanıyor ama sonrasında bu şekilde aynı anda hem bağlama işlemini hem modeli kapatma işlemini yapmanız gerekiyor. Örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki 14 ilmeğimi 2 ters 2 düz şeklinde örüyorum. Burada arada artırdığım 3 tane olan ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. Sonraki 14 ilmeğimi 2 düz 2 ters şeklinde sıra boyunca örüyorum. Bu tür bağlamalı modellerde çok fazla soru geliyor. Bu yüzden biraz uzatarak anlatmak istedim. Örgü yeni başlayanlar zorlanmasın diye. Bundan sonrasında aynı şekilde artışa devam ediyoruz. Bu 3 ilmeğin yanından birer tane artırarak 5 taneye çıkartıyoruz. Sonra 7 taneye çıkartıyoruz. 9 taneye çıkarttığımız sırada şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4 tane artış yapıp 9 taneye çıkarttığımız sırada arka tarafta bu 9 ilmeği çift dolayarak düz örüyoruz. Önünüze geçtiğimiz zaman
2 ters 2 düz bölümü bağlıyoruz. Buradaki 9 ilmeği kapatarak yeni modelin başlangıcına devam ediyoruz. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin. Bu gördüğünüz aradaki modeller kabartmalı ve 3 boyutlu bir görünüme sahip oluyor. Kolay gelsin.